Arkamda Haydar duruyor. Son halini hatırlıyorsunuz. Peki ne hale geldiğini görmeye hazır mısınız? Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese merhaba. Çok uzun zamandır Haydar'dan haber almıyorduk. Bu bölümde ise Haydar'ı baştan toparlıyoruz. Bu videoyu yeni açanlar için hatırlayalım. Haydar benim araçlarım arasında elim kolum bacağım dediğim aracım. Aslında 2015'te alıp VIP araca çevirip konserlere gittiğim arabamdı. Sonralarında ise yarış aracımı taşıdı, proje araçlarımı taşıdı, depremde yardımlara gitti, etkinliklerde insanları taşıdı. Kısacası Haydar benim kahrımı ama ben de Haydar'ın kahrını çektim. Haydar 30 Mart 2022'de bir kaza geçirdi. Aracı o zaman şoförüm kullanıyordu ve kabahatli kişi benim şoförüm değil, karşı taraftı. Kaskodan aracımı yaptırmaya götürdüm. Aracım da yapıldı. Kasko üzerine düşen vazifeyi yerine getirdi. Fakat servis bence elinden geleni yapmadı. Ben de memnun kalmadım. Aradım HDI sigortayı ve bahsettiğim durumu. Dedim ki böyle bir sıkıntım var. HDI sigorta bana geri dönüş sağladı. Lütfen aracınızı getirin, inceleyelim dediler. Ben de aracımı aldım götürdüm. Beni şikayetimde haklı buldular. Ve dediler ki müşteri memnuniyeti bizim için birinci sırada geliyor. Aracı teslim ettim. Daha sonrasında bahsettiğim bir cam konusu vardı. Cam konusu içinde geri dönüş sağlamak istediler. Hayır dedim, özel bir şey istemiyorum. Ama aracımı baştan toparlamak istiyorum. Bu konuda bana yardımcı olabilir. Bütçesel olarak beni yormayacak ama iyi iş çıkaracak bir servise yönlendirirseniz mutlu olurum dedim. Ve HDI sigortayla bizim iş birlikteliğimiz başladı. Ve bunca konuda emeklerimi paylaşmış Haydar'a sponsor oldular. Bakın Haydar ne halden ne hale geldi. Hallederiz Kadir. Geldik gece. Eğirkara. Vallahi Eğirkar Tekirdağ. Hadi gel bakalım. Oh haydi geçmiş olsun. Oh be. İyi geldik ama. İyi geldik. Toprak Usta değil mi bu ya? Hoş geldin. Ne yapıyorsun? İyi. Basık arabalar. Kim bastı bu arabalara? Ne yapıyorsun? Ama saçlar çok iyi olmuş ha. Ayıpsın. Vallahi. Abi değnekleri saklayalım. Deli gördü mü değneğini saklanmış. Delileri baş başa bırakıyorum. Gel gelelim. Niye biz bu arabayı çekiciyle buraya göndermedik de Haydar'la getirdik? Bunu biz normal çekiciyle gönderebilirdik. Bu arabayla bu kadar uğraşmaya ne gerek var? Arkada da Bayside Blue TV2 Hyundai var. Skyline'ın mavisi. Şimdi sana sorularım olacak. Bu aracın zaten arkalar Air biliyorsun. Evet. Ne yapacağız? Orijinal fabrikasyon Air'li arkaları otomatik seviye alıyor kendisi. Kendi kompresörünü mü kullanacağız? Değil. Değiştireceğiz mi? Abi. Kendi kompresörü çalışacak mı? Ben orijinal sistemini bozma taraftar değilim. Çünkü yarın bir gün belki değiştirmemiz icap eder. Fişleri takarız yerine orijinal sistemi yine çalışmaya devam eder. O zaman sen bana arkaları da öyle de farklı bir kompresörden Tabii. kompresör alta mı gömeceğiz? Onu ben ayarlayacağım. Tamam. O senin bazı kriterlerini biliyorum. Ona dikkat ederek hareket edeceğiz. Önü de istediğim gibi kontrol edebileceğim arkaya. Tabii. Ama sağ sol istemiyorum. Gene 4 bağımsız olacak ama sağ sol değil, sadece kumandayla ön kaldır indir, arka kaldır indir şeklinde. İçeriden Sağ- manuel yapabilir miyiz onu? Onu da yaparız. Atıyorum gittim römorku kaldıracağım ya. Basayım düğmeye. Çok uzun yerleştirsin mesela, anladın mı? O rahatlığı istiyorum. Tamam. Yani 4 lastiğinde basıncını görecek buradan. Çok güzel. Yeni projemizi entegre etmeden önce bunları kullanacak. Senden sonra janta gideceğiz biz. Öyle mi? Jant geliyor. Ondan sonra da kaportaya. Hadi inşallah. Sonra bir tane bir arkadaşımız var bizim Kadir diye. Ha. Oo. Derse ki ben ya bunun önünü beğenmiyorum, lip lazım falan filan. Görüyor musun? Bana iş koyuyor. Bana iş koyuyor. Hallederiz. Hani halledebilirse, bilmiyorum halledebilirim ama bence bir lip öne derse ki hallederiz. Abi ölümüne bir tim var elin altında ya. kaç günde verirsin? Maksimum 2 ay, 3-5 gün. Bir hafta. Bir hafta. Evet. Bir haftaya gidelim. Hallederiz abi. Sonra ben gittim. Aynen. Başarılı o zaman.
Geldik HDI'nin hızlı destek istasyonuna. Bu araç biliyorsunuz 2018'de boyanmıştı. O zamandan zaten boyada eser kalmadı. Yani bu çamurluğu siz videolarda yakından görmüyorsunuz ama ya bu çamurluktan itibaren baktığınızda bütün tavan komple boyalarımız soyuldu. Bu sıvayı hepiniz biliyorsunuz yıllardır. Ben bu aracı kazalı almıştım. Bu macun hala aynı üzerinde duruyor. Bunun üstünü 2018'de boyanırken kapatmışlardı. Tabii ki yine patladı. Buralardaki vurukları biliyorsunuz. Geçiyorum, onları saymıyorum. Galiba bu panel tek sağlam panelimiz. Sadece bu panel sağlam diye düşünüyorum. Sadece bunu sürekli zaten silikonla yapıştırmışlar. Şey düşüyor. Bu parçası düşüyor. Gelelim arkaya. Ben stoplarımı kendim bir önceki bölümde değiştirmiştim. Amma ve lakin tampon parçaladım. Benim eserim. Gururla sunarım. Tamponun en çok parçalanma sebepleri arkadaşlar maalesef ki römork. Bazen öyle dar yerlere giriyorum ki geri giderken şu kasıntıdan dolayı hep bir çıt bir oynatma bir şeyler oluyordu. Maalesef bunların eseri benim. Bu kapak ilk günden beri böyle. Buralardaki nasıl bir macun atılmışsa benden önceki onarımların da her seferinde patladı arkadaş. Yani bu böyle olacak bir şey değil. Artık onarıyoruz. Buraya geçiyorum. Yine tepede boyaları görüyorsun. Bu boyaları görüyorsun. Yani şu zaten dalgalanmayı görüyorsun baktığında. Buradaki çatlakları görüyorsun. Bunların hepsi ne yazık ki yanlış onarım arkadaşlar. Yani usta bunları işi doğru yapmadığı için bu haldeler. Ön kapıya geldiğimizde ön kapıda bir sıkıntımız yok. Ön kapımız ender düzgün parçalarımızdan. Bunu biliyorum. Bunu bir usta VIP yapılırken araç dönerken alışık olmadan dolayı kapıyı duvara kenara sürtmüştü burayı. On artık önemli değil ya. Canı sağ olsun ustanın. Ben üstlenmiştim onu. En son bu iki parça boyandı. Ama gel boyanın işini görüyorsun. Ne kadar portakallı olduğunu. Ya bu yeni boyanmış bir parça. Bunun mesuliyeti de servisin problemi. Bu servisin hatası yani. Şimdi biz baştan bunun doğru onarımını yapacağız. Aşama aşama bunu göreceksiniz. Çünkü bir araç doğru onarılmadığı zaman her zaman size sıkıntı çıkartıyor. Ama doğru onarıldığı sürece boya dahi görse o araç değerinden hiçbir şey kaybetmiyor aslında. Geldik Haydar'ın başına. Telefonla görüştüm. Kaporta işlemleri tamamlandı. Boya için sizi bekliyoruz dediler. Bakalım Haydar ne durumda? Ben de sizle beraber ilk defa görüyorum. Makineyi gördüm uzakta. Kafa da yerde. Altlarımız bayağı çürümüş ya bizim. Bir de ciddi macunumuz varmış. Ben bir görüşeyim. Birazcık daha macun inceltmelerini rica edeceğim. Aracın kaporta aksamı hemen hemen tamamlanmış. Benim bir iki talebim oldu. Onları ilettim. Onların üzerinden geçeceğiz. Zaten diğer parçalar da gelmiş. Sonrasında ise macun aşamasına geçecek. Orada zaten tekrar bakacağız. Geldik bakalım arabanın başına. Görelim ne durumda. Bayağı toparlamışız ha. Evet, kapıyı kurtardık. Evet, çok iyi olmuş. Kapı sacını da kurtarmış olduk yani. İyi oldu o da. Bunun altını da toparlamışız. Yüzler gülüyor, keyifler yerinde. Şöyle ufak bir baktım arabaya, arkamda duruyor. Ama dedim kamerayı açalım da hep birlikte yakından inceleyelim. Yani en son arabanın bu halini 7 sene önce galeriden ilk aldığım zaman buna yakın halde görmüştüm. Onda bile bu kadar iyi değildi yani. Bakalım neler yapmışlar. Bu arabaya çok emek harcandı, çok vakit harcandı. Abi yeter bu kadar, hadi bakalım. Haydar'ın dönüşü efsane oldu. Artık isminin hakkını verdik Haydar'ın. Ya sen ayrı bak, ben ayrı bak. Zaten buradaki sıvı olayını hiç anlatmıyorum. Buradaki mevzuyu. Artık araba burada mimlenmişti. Hakeza aynı şekilde artık arkada ne tampon kalmıştı. Ya ne anlatıyorum, biliyorsunuz işte arabanın her şeyini. Dur bakayım. Abi kapı kapanıyor. Bagaj kapağı kapanıyor artık. Yani öyle langır diye vurduğumuz kapak şu anda kapanıyor. Hem de bu kadar. Bunları zaten değiştirmiştik. Bu da çok güzel oldu.
Tamam da ben bunu artık satmam ki. Binmeye devam. Burada göçümüz vardı, o düzelmiş. Ön taraf zaten komple toparlanmıştı. Bir kez daha elden geçti. Vallahi benim bütün şikayetlerim bitti. Son derece memnunum hayatımdan. Vallahi hem size hem ekibinize çok teşekkür ederim. Bizler de teşekkür ederiz bize bu fırsatı verdiğiniz için. Bizim için de biraz tedirgin edici bir durumdaydı Haydar. Ama ekipteki arkadaşların da desteğiyle ve servisin onarımıyla şu an sizin de ifade ettiğiniz gibi muhteşem oldu. Yo, araç tamam. Evet. Artık hakkını verdik. Ya inanılmaz keyif aldım yaptığımız işten dolayı. Ya dedim 7 sene oldu en son ben bu arabayı böyle göreli. Ama araba çok da çekti. Yani evet. Araba benim kahrımı ayrı çekti. Ben arabanın kahrını ayrı çektik. Videolardan biliyoruz Videolardan. zaten. Yani vatana millete de koşturdu. Evet. Benim projelere de Evet. koşturdu. Evet. Güzel projelerde inşallah. İnşallah güzel projelerde kullanacağız. Yine böyle kötü deprem vesaire değil ama İnşallah daha öyle şeyler eğlenceli, olmaz. daha güzel projelerde kullanmak nasip olsun. Siz ne tip sıkıntılarla karşılaştınız bu süreçte? Yani bildiğiniz bagaj kapağı işte aslında yeni parça ihtiyacı olan noktalarda onarım noktasında biraz bizi zorladı ama ustaların desteğiyle hallettik. Yo, uğraşmışlar belli. Evet. Çok güzel olmuş. Emeklerinize sağlık. Teşekkürler. Sizinle bir araya geldiğimde bir laf söylemiştiniz. Ben ondan çok etkilenmiştim. Hani bizler için gerçekten müşteri memnuniyeti çok önemli diye. Karşınızda bir memnun müşteri daha var. Bunu söylemek Vallahi isterim. bizim tarafta gerçekten hani hem hasar tarafı hem müşteri ilişkileri tarafı benim ekibimin içerisinde. Aslında bir yerde memnuniyetsiz bir Doğukan görmekten üzülürsünüz ama ben aslında sevindim. Yani memnuniyetsiz bir Doğukan'ı biz yani daha mutlu edersek, o memnuniyetsizliği giderirsek herhalde orada birçok tecrübe edinmiş oluruz dedik. Gerçekten sizle müşteri tarafındaki deneyimi fazlasıyla yaşadık. Ama en güzel tarafı bugün gözlerinizde bu arabaya bakarken o içinizdeki şeyi gördüm, heyecanı gördüm. Başka bir şey demeye gerek yok. Ben sormayacağım memnun musunuz değil misiniz? Ben Onun cevabı belli zaten. Evet, yüzünüzde ve gözlerinizde gördüm. Hiç memnun değilim dermiş. Diyor ki, gözler ama yalan söyleyemiyor. Aynen öyle. Ben son derece memnunum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Gerçi ufak tefek belki bizim tedarikçilerimizin de özellikle yoğun şekilde onların etkisiyle bir memnuniyetsizlik bir süreci oluştu. Bizim çok dahil olmadığımız ama sonuçta bizim tedarikçimizse biz arkasında durmalıydık. Onun için de bize bu fırsatı da verdiniz. Bu da önemli bizim için. Bazısı çünkü kızıyor ne haliniz varsa gör diyor. Ama bizim yaklaşımımız, karşılıklı yaklaşım güzel bir şey ortaya çıkardı. İnşallah böyle anlarla karşılaşmayız. İnşallah kazasız, belasız, İnşallah. Güzel günlerde hep beraber. Her türlü hassasiyetiniz ve desteğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İlk getirdiğim halini biliyorsunuz arabanın. Evet, Yani, evet. yani otomobil yani veya minibüs demeye hak getire bir vaziyette getirmiştim. Ben biraz fazla kötü durumda getirmiştim ama benim de bir takım taleplerim olmuştu. Evet. Çok hızlı geri dönüş yaptınız. Önce çok teşekkür ederim. Bir de hakkıyla yaptınız. Biz de aslında sizi burada mutlu uğurluyor olmak bizim için çok önemli. Yani şunu bilmenizi isteriz. Her zaman HDI Sigorta sizin yanınızda. Tüm sigortalarımızın olduğu gibi. Valla bu projede tüm emeğiniz, tüm desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz de Tekrar sağ olun. teşekkür ederiz. Haydar'ın yüzü gözü ortaya çıkmaya başladı. İş buraya kadar geldi. Bari taşlandıralım. Cem abi bizi bekler. Hep meşgul adam. Hep meşgul. Hep meşgul. Ya bu kuryeci kim diyorum burada ya. Vallahi bu kuryeci kim diye girdim. Evet, soru geldi. Soru neydi abi? Lahmacun geldi diyorum, hanım getirdi. Bazı insanlar Evet. seni seviyorum demezmiş, aç mısın dermiş. Aha, Ciddi söylüyorum. Evet, doğru. Ben de sonradan fark ettim. Biraz o konularda şey oldu. Kuryeci senden ne haber? Vallahi dedim ne alaka girdi falan filan. Elektrikli motoru sattım, tabii motoruna çöktüm. Hayırlı olsun. 2 dakikan var mı? Tabii ki. Bizim Haydar'ı, Viano'yu hatırlıyorsun son halini. Evet. Bir görüşünü almam lazım. Ya da bekle arabayı buraya Araba getireyim. nerede? Araba orada. İstersen arabayı buraya getireyim. Gel görelim. Bir gör bakayım. Bakalım bir şeye benzemiş mi? Bu bayağı bir şeye benzemiş. Bu pırıl pırıl olmuş. Valla bu normal Viyana olmuş. Oldu. Hepimiz çok umutsuzduk ama oldu. Vallahi olmuş.
Alalım oraya. Alalım mı? Alalım. Hadi alalım. Cem abicim şimdi sebebi ziyaretim belli. Burada gördüğün üzere bir arkadaşımız olmuş. Nasıl olmuş bilmiyorum. Ne güzel bedava olmuş. Evet. Öbür tarafa da aynısından. Nasrettin Hoca'nın kazan hikayesini bilir misin? Kazan doğurdu. Böyle gezecek halimiz yok abi. Bu can güvenliğimizi tehlikeye atıyor. Dedim acaba Cem abi bize lastik bulurken o süreç zarfında Belki sana bir jest yapar mı? acaba buna bir yakışıklı bir jant, hani böyle karda kışta çamurda değil de güzel yerlerde sürebileceğimiz güzel bir jantımız olsa bu arabaya. Olsa. Yani olsa İyi bir bence- jantçı lazım sana. Var mı öyle bir tanıdık abi? Bir bakayım içeriye. Bir bakalım abi. Belki bir şeyler çıkar. Tamam. Çok Bir tatlıyım. bakalım. Hiç değilim. Nasıl? Yok bir şey. Söyleniyorum abi böyle. Bu arabaya ne takılır abi? En iyi sen bilirsin. Orada jantların arkasını da çıkarırız şimdi. Ah keşke benim olsa. Duvarda duracağını arabada dursun. Arabada dursun. Dursun. Bence de bir dursun. Bir dursun bir bakalım nasıl duruyor. Bir dursun. Orada dursun. Gel. Bir üst model oldu araba. Evet. Daha güncel oldu. Güncel oldu, zengin oldu. Evet. Yani wow, üf olmadı ama Ama zaten şey böyle ilk jantçıdan jant takılmış gibi dursun diye yapmadık. Orijinalmiş, böyle çıkmış gibi. Tabii. Sade ve güzel olsun diye. Bir gözüm alışsın bakayım ya. 2 dakikada zor. Cem abi sağ olsun. Haydar'ı taçlandırdık. 18 janta geçtik. Zaten öncekiler 17 idi. Ben sadece birazcık daha tarz durması için bir ince lastiğe geçeceğim. Cem abi ısrar etti. Doğukan arabanın konforundan çok gider diye. Zaten hani kışın kışlık lastikle kullanacağım için bir ince lastiği de deneyeceğim. Ama tam böyle ne abartı ne çirkin. Tam tadında oldu. Yani bu son kasasının en üst versiyonu gibi oldu. Yani arabayı uçurmadı ama kesinlikle daha yakışıklı yaptı. Siz de bu arada fikirlerinizi belirtin aşağıya yorumlara. Oldu ya, gideri var bence. Ama bir ince lastikle de bakacağım. Ben melamet ırkasını kendim giydim beynime. Ağrı namus şişesini taşa çaldım kimine. Kah çıkarım gökyüzüne, seyrederim alemi. Kah inerim yeryüzüne, seyreder alem beni. Haydar haydar seyreder alem beni. Haydar haydar seyreder alem beni. Sofulara ram demişler, bu aşkın bahanesine. Ben doldurur, ben içerim, günah benim kime ne? Haydar haydar
Arkadaşlar umarım Haydar'ın son geldiği halini beğenmişsinizdir. Videonun başında biliyorsunuz Aircar Tekirdağ'a götürdüm. Akif Usta'ya dedim ki, usta dedim bak bu arabanın Viano'ların zaten arkası standart pneumatik geliyor. Ben buna manuel kontrol istiyorum ki yarışlara giderken römork takacağım zaman arkasını rahatlıkla kumandayla hareket ettirebileyim ve belime yüklenmeyeyim. Römorku çok kullanıyorum. Geldim şimdi, römorkun ucu burada. Gayet rahatlıkla indiriyorum. Tabii bazı yerlerde zemin çok bozuk olabiliyor. Römork yüksek kalabiliyor vesaire. Ondan sonra takıyorum. Zemin çok bozuk olduğunda daha da yükseltebiliyorum. Yani İnanılmaz bir hareket payım var. Baksana şuna. Ta nereye geldi. Ama hiç böyle kullanmayacağım tabii. Sadece ihtiyacımı karşılayabiliyor. Tabii orijinal pneumatik sistemi olunca da kontrollü bir inişi var. Gayet işimi görecek. Hazır onu manuele çeviriyoruz. Ön tarafı da air yap dedim. Böylece birazcık da tarz katalım diye. Ve araca kompresör koyduğum için de gerek yarışlar esnasında veya herhangi bir yolculuk esnasında o kompresörden de lastiğe hava basmak olsun işte veya hava tabancası kullanmam gereken herhangi bir ortam olsun. Bir de kompresörüm oldu. Bence keyifli de oldu. O zaman bir de basık görelim Haydar'ı.